Hepinize merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere best bir rock build'i paylaşacağım. Ve gerçekten çok uğraşılmış bu build. Niye? Çünkü ben şu Paragon'u vesaireyi hepsini böyle tek tek böyle deneye en yüksek hasarı nasıl çıkarırım diye böyle bir build yaptım arkadaşlar. Bence güzel, mük bir build oldu. Zaten şimdi sizlere de göstereceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her zamanki gibi önce bir zindanımıza gidelim. Şöyle kaçıncı kademe? 99. kademe bir zindana girelim. Bir bakalım bu ilde değil mi? Özlemişim ya şöyle bir build anlatmayı. Bu arada Necromancer'la büyücü build'i de gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve şunu da söyleyeyim. Mayıs 2'de PTR gelecek. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mayıs 2'de PTR gelsin. Şey yapacağız. Gireceğiz, bakacağız yine. Şimdi gelelim bu ilde. Hocam bunlar ölmüyor. Niye? Çünkü arttırılmış zırhlar mıhlar var. Öyle bir şeyler işte. Neyse ki hallettik. Haydi devam edelim. Bu ilk güzel arkadaşlar. Dediğim gibi ben her şeyiyle denedim. Fazla bu zindanı bitirip de sizi oyalamak istemiyorum. Bu ilk böyle. 5 milyon falan vurdum. İşte 4,5 milyon vuruyorsun tek delici atışla falan. Bir hızlı atışla şey vuruyorsun. Siz söyleyin. 2 milyon falan vuruyorsunuz. Zaten sizlere şeyi göstereceğim. Kombosunu vesairesini göstereceğim. Sizlere daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şöyle giren hasara bakalım. 6 milyon. Güzel. 5 milyon. Hasarımız bu şekilde. Bu şekilde kese kese gidersiniz. Boss konusunda da kesersiniz rahatça. Onu söyleyeyim. Bir de ekstradan bir boss build'imiz var diyeyim. Bu build'de onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Şöyle yeter. Bak bir hızlı atışta 2,5 milyon falan vuruyoruz. Build'imiz bu şekilde. Daha devam etmeyin. Böyle devam ede güzel bir şekilde gidersiniz. Hasarı gördünüz. Zaten sizlere kombosunu vesairesini anlatacağım. Şimdi kısaca üstündeki itemler ne yaptım, hangi mantıkla yaptım onların hepsini sizlere anlatayım. Ondan sonra kombosunu da göstereyim. Videoyu da kapatalım. Şey gibi oldu böyle şey programı gibi oldu. Böyle nasıl diyeyim. Neyse boş verin siz bildiniz. Şimdi Harley Quinn. Harley Quinn'i zaten anlatmaya gerek yok. Eğer Harley Quinn'iniz yoksa Tanrı katilini takın arkadaşlar. Tamam. Zırhımız bu şekilde aspektli kaçın. Bu kaçın zırhımızı yükseltmek için taktığımız aspekt zırhımızda 15k zaten. Ekstradan toplam zırh hasar azaltma. İşte maksimum cam uzaktaki düşmanlardan hasar azaltma. Bunu yakındaki düşmanlardan hasar azaltma da takabilirsiniz. Zırhı kesinlikle böyle takın her zaman. Tibalt zaten Tibalt'ı da biliyorsunuz. Hasarımızı yükseltmek için işte durdurulmazken %38x hasar alıyoruz. Bu nasıl durdurulmaz oluyoruz derseniz ayakkabımızda bir aspekt var. Burada kaçın yani kaçın yeteneğimiz bu. O kaçın yeteneğimizi bastığımız anda durdurulmaz hale geliyoruz ve bu tibatla bunu stackliyoruz arkadaşlar bu aspektle beraber. Bir de şöyle eldivenimiz var. Bu eldivenin amacı sadece bizim şu kullandığımız iki yetenek çekirdek yeteneğimiz olduğu için onların kademesini yükseltip sadece hasarımızı yükseltmek için var bu eldiven. Hani bundan dolayı var. Haberiniz olsun. İsterseniz takmayabilirsiniz ama hasarınız ne kadar düşer deneyerek bakabilirsiniz. Silahımız aspekte ise yetenekler kullandıktan mevcut birinci kaynağa bağlı olarak işte arttırılmış hasar birinci kaynağımız bu arkadaşlar. Bu kaynağımız full olursa %40x hasar veriyorsunuz. Bunun tam oran aspektini bulamadım. Biri sağ yazmış. Az yazalım biz de.
Allah'ın selamı. Bunu da bu şekilde halledersiniz. Özellikleri ise maharet, kritik vuruş hasarı, savunma hasar, çekirdek yetenekler hasarı. Kolyemiz ise kolyemizde işte toplam zırh, silah ustalığı pasifi, menzilli silahlarla hasar. Aspektimiz ise temel yeteneklerin hasarı. Temel yeteneğimiz buydu. Temel yetenekler hasar değil mi? Temel yetenekler saldırı hızı. Temel yeteneğimiz buydu. Daha hızlı şu combo puanını stacklemek için bu aspekti attık. Ben denedim. Hasarı biraz daha gideyim dedim. Farklı bir aspekt attım. Hasarım yükseldi. Saldırı hızım düştüğü için ben bu aspekti kullandım. İsterseniz daha çok hasar vermek istiyorum derseniz bu aspekti de kullanmayabilirsiniz. Size kalmış. Yüzüğümüz ise kritik vuruş hasarı, fiziksel hasar, uzaktan düşmanlar hasar, şanslı vuruş hasarı. Aspektimiz delici atış. Delici atışımız zaten bu. Vurdukça düşmanları işte oklar iki yöne dağılıyor. Yıldızsız gökler yüzüğü zaten biliyorsunuz, bunu anlatmaya gerek yok. Bir de şöyle bir kılıcımız var. E, Tüm istatistiklere kritik vuruş hasarı, savunma hasar, uzaktaki düşmanlar hasar. Aspektimiz ise bir düşmanlara temel yetenek ile saldırınca işte en fazla %30x olmak üzere hasar verirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı OP bir aspekt bu arada. Diğeri de kınama zaten. Combo puanımızı daha hızlı, daha seri, ekstradan hasarını yükseltmek için kınama takıyoruz. Şimdi kafanız karışmasın diye bunları nereden düşüreceğinizi söylemedim. Şu an söylüyorum. Harlequin, Yıldızsız Gökler Yüzüğü, Tibalt, bu üçünü Druel'den düşürüyorsunuz arkadaşlar. Druel'den düşer. Gölgenin Pençesi, Elektrik Boss'u artı şurada Lord Zir'den düşüyor. Kınama. Kınama ise o da şurada Varşan ve buradaki buz boss'undan düşüyor arkadaşlar. Tamam. Nereden düştüklerini de böyle sıralı bir şekilde söyleyeyim, en azından kafanız karışmasın. İtemlerimiz bu şekilde. Robotumuz adrenalin patlaması, hasarımızı yükseltmek için işte burada da kendileri ya şuradaki yeteneği desteklemek için taşlarımız var. Aynı şekilde burada da fırtına kullandık. Soğuk destek, önlem desteği güçlendirilmişken. Eğer sizde şu iki tane eşsiz varsa arkadaşlar buradaki güçlendirmeyi çıkartın. Diğerinde ise şu hacimli desteği çıkartabilirsiniz. Ya da süre desteğini çıkarın. Hacimliyi çıkarmayın da süre desteğini çıkarın. Şu iki eşsiz aspekt diyorum. Şu iki eşsiz taşı da buralara takabilirsiniz. Yani bunlar olmadan ben bu kadar hasar veriyorum. Sizde varsa üf ne hasarlar çıkarırsınız. Uzmanlığımız ise combo puanı. Zaten onu biliyorsunuz, değişmez o. Yetenek ağacımız. Şimdi şöyle bir durum var. Yetenek ağacımız bu şekilde. Ana yeteneklerimiz bunlar. İğneler. İğnelerde niye iğneler kullanıyorum? Burada tam olarak şurada tuzak yeteneklerine etkilenen düşmanlara hasar yükseltiyoruz arkadaşlar. O yüzden burada iğneleri kullandım. Daha fazla hasar çıkarmak için. Des zaten kaçmak için falan. Silah ustaları zaten yine hasar. Pasifimiz bu. Aynı şu hasar için pasifler var burada. Gölge aşılamamız zaten böyle alan hasarlı bir patlama yaratmak için gölge aşılama kullandık. Normalde ben gölge aşılama kullanmadan bu build'i bir denedim. Yine kesiyor. Güzel build ama hani bu patlama efekti falan güzel olduğu için gölge aşılamayı tekrar koydum ben. Burada soğuk beceri pasifine verdim. Verme sebebim soğutma uygulanmış düşmanlara arttırılmış hasar veriyoruz %15x. Bizim buradaki robotçuk soğutma hasarı veriyor. Ondan dolayı da orada hasarımızı işte yüzde kaç veriyordu? 15 mi? %15 yükseltiriz. Bir de buradaki iğneler de soğutma hasarı veriyor arkadaşlar. Eğer düşman donduysa 30x hasar oluyor. O yüzden bu pasifi de seçtik. Aynı şekilde hasarımızı yükseltmek için. Burada ultiye verdim ama ulti burada yok arkadaşlar. Bunu anlatacağım sizlere. Bir kombosunu anlattığım zaman sizlere anlatacağım. Burada işte şanslı vuruş, işte yine şanslı vuruş.
Burada da şu iğmeyi verdim. Hasarımız yükselsin diye. Ekstradan burada hem hareket hızı hem saldırı hızı kazandık. Pasifimiz olarak da nişancı yetenekler ekstradan fazla hasar diye pasifimiz var. Paragon ağacımız. Paragon ağacımız fiziksel hasar. Aslında build fiziksel hasar build arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gölge aşılamayı kullanmasanız bile yine aynı şekilde işte yüksek hasarlar çıkartabilirsiniz. Zaten sizlere göstereceğim. Fiziksel hasar glifini kullandım. Burada işte hem sağlıklı hem yaralı düşmanlara fiziksel hasar verirsiniz. Ekstradan seçkinlere %40 hasar. Maharet ekstradan zırh kazandık burada da. Şurada da aynı şekilde kritik vuruş hasar ve fiziksel hasar kazandık. Geldim bu tarafa. Burada ise çok özür diliyorum. Tuzak yeteneklerinden etkilenmiş düşmanlara arttırılmış hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Burada da ekstradan %23 kritik vuruş hasar. Burada da %51 hasar. Bu yani şurası hasarımızı bayağı bir yükseltiyor, onu söyleyeyim. Burada ise kitle kontrol etkisindeki düşmanlara hasar. Soğutulmuş veya yavaşlatılmış düşmanlara 10x hasar verirmişiz. Nasıl soğutulduğumuzu zaten iğneler artı bizim robotla beraber düşmanları soğuttuğumuzu söylemiştim. Burada da ekstradan hasarımızı biraz daha yükseltiyoruz. Burada ise savunmasız düşmanlara hasar arkadaşlar. Düşmanları zaten sürekli savunmasız bıraktığımız için burada da bir 15x hasar geliyor. Sonra geldik buraya. Burada ise kritik vuruş hasarımız zaten olmazsa olmazımız. Burada ekstradan 10 hasar, can falan aldık. Burada da ekstradan sağlıklı düşmanlara hasar, kritik vuruş hasarı falan aldık. Burada ise nişancı yeteneklerin hasarı bizim kullandığımız iki tane ana yetenekte nişancı yeteneği arkadaşlar. Onların hasarını yükseltmek için bu glifi kullandım. Son paragon ise çekirdek yeteneklerinin hasarı işte kullandığımız iki ana yetenekte çekirdek yetenek hasarı olduğu için buradan da hasarlarımızı bir tık yükselttik. Normalde bu son paragonu kitle kontrol etkisindeki düşmanlara yapmıştım. Şunu denedim. İnanın hasarı bu paragonda daha çok aldığım için ben bu paragonu yaptım. Çünkü de hepsini tek tek denedim arkadaşlar. Hani gerçekten güzel bir hasar çıkarmak istedim ve yaptım, başardım. Çünkü en son güncellemelerde gelen şeylerde Rogue'u bayağı bitirdilerdi. Hasar konusunda gerçekten yüksek hasarlar çıkaramıyorduk. Şimdi hallettik onu. Şimdi sizlere komboyu anlatacağım. İtemlerin hepsini anlattım. Robotu anlattım. Yetenek ağacı Paragon'u anlattım kısa ve özet bir şekilde. Şimdi sizlere de komboyu anlatacağım. Şu anki yapacağımız combo normal bir combo arkadaşlar. Şöyle patronu alalım. Ya da fark etmez normalde olurdu. Şimdi buradaki kombomuz normal vurduk. Buradaki şu aspektteki siteyi hemen yaptık. Gördüğünüz gibi. Ekstradan fazla hasar veriyor. Ondan sonra şu komboyu yaptıktan sonra tuzak yeteneğini atıyoruz. Tuzak yeteneğini attıktan sonra delici atış. Combo bu kadar basit. Hani vurdunuz, bunu attınız, bu 3 milyon. Hani şu an Tibalt'taki durdurulmaz pasifi almıyoruz. Mesela hemen alalım. Bunu attınız, bunu durdurulmaz aldık, 7 milyon, 9 milyon, 15 milyon. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hani şöyle zaten normal durdurulmazken bile 5 milyon hasar veriyorsunuz. 10 milyon vurdum gördüğünüz gibi. O sürekli değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Böyle. Bu normal boss'a delici hasarımız. Bu boss kestiğinizi düşünün. Biz burada bir de hızlı atışı kullanalım. Şunu atalım. Bunu atalım. Vurduk. 5 milyon. İşte 5 milyon yine aynı şekilde. İşte 3 milyon, 2,5 milyon. Bu hızlı atış mesela. Tuzak yeteneğini attık. 1,5 milyon. 1.800-2 milyon arası. Yani hızlı atışımızda bu şekilde vuruyor. Bir boss'u rahat bir şekilde tek başınıza kesersiniz bu hasarla beraber. İğme pasifimiz zaten etkin olmadı. Sürekli yürümediğimiz için. Şimdi
Yani normal mob keserken, slot keserkenki hasarlarımız bunlar arkadaşlar. Bir de ekstradan şöyle bir durum var. Ben bir de safi boss kesmek için bir build yaptım. Şimdi ben dedim ya size burada ben ulti yeteneğine verdim diye. Ulti yeteneğine verme sebebim, örnek veriyorum, arkadaşlarınızla bir boss'a gidiyorsunuz. Veya gitmiyorsunuz, normal zindan dönüyorsunuz. Zindan sonunda bir boss var. Siz bu gölge kopyayı verdik ya, buradan atılla değiştirin arkadaşlar. Ondan sonra burada iki tane item var. Bir sürgün lordun itemi. İkincisi ise canavar yıkımı çizmesi. Bu Druid'den düşüyor. Bu da canavar yıkımı çizmesi ise buz bossundan düşüyor arkadaşlar. Şimdi bu iki itemin özelliği ne? Bir, ulti yeteneği kullandıktan sonra çekirdek yetenekler 1,2x arttırılmış hasar verir. Tamam mı? İkincisi ise sürgün lordu işte 300 stack yaptıktan sonra çekirdek yeteneğimiz aşırı güç hasar verir arkadaşlar. Şimdi biz bu ikisini taktık. Hemen şuradan böyle ulti yeteneğini buraya attık. Tamam mı? Bu sadece boss kesmek için arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle 300 dedik. Tamam mı? 300 dedik. Şimdi her şeyin stay'ini fullledik. Tuzağımı attım. Yaklaştım. Ultimi açtım. Hızlı atışımı attım. 31 milyon, 20 milyon, 25 milyon o aralarda hasar vurdum. Gördünüz. Bu da boss build arkadaşlar. Boss'u teklemek isterseniz bu şekilde teklersiniz. İşiniz bitince şuradan hemen hızlı atışı alın. Atılı alın. Şuradaki itemleri de geri takın arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi gelelim. Taşlarımızda zırhlarda can, silahlarda savunmasız düşmanlara hasar. Yüzük ve kolyede ise farkındaysanız birinde yıldırım direnci, birinde ateş direnci, birinde de tüm elementlere direnç kullanmışım. Şimdi sizin ayakkabınızda 3 tane direnç kesinlikle olması lazım. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bu 3 direnç olduktan sonra yüzüklerinize hangi direnç yoksa onları takacaksınız. Mesela soğuk, zehir, gölge var bende. Yıldırımla ateş direncim olmadığı için ben bunları bu yüzüklere attım. Ekstradan bir de burada tüm elementlere direnç attım. Ve benim buradaki dirençlerimin hepsi full 70 arkadaşlar. Direnci bu şekilde ayarlayın. Değilse direnci örnek veriyorum, bu ayakkabınız var. Dirençleriniz bu şekilde olur. Ondan dolayı direncinizde, yani ayakkabınızda 3 tane direnç kesinlikle olması lazım. Bunu söyleyeyim. Sonraki dirençleri de buradan hallediyorsunuz. Bu ilk bu şekilde. Hasarım bu şekilde. Dediğim gibi burada ben böyle uğraştım arkadaşlar. Böyle tek tek sil yap. Gliflerin hepsini tek tek dene. Yani hepsini yapa gerçekten böyle bir hasar çıkardım. Bence mük bir build. Sizin yorum ve düşüncelerinizi bekliyorum bu build hakkında. Gerçekten hani bekliyorum. Sonuç olarak bir emek verdim. Bayağı bir vakit harcadım bu build'i yapmak için. Ama değdi mi? Değdi arkadaşlar. Şimdi attık. 7 milyon gayet Rock için güzel bir hasar. Onu söyleyeyim sizlere. Build'imiz bu şekilde. Gayet güzel bir build. Videoyu da fazla uzatmayayım. 18 dakika olmuş zaten, hatta 19 dakika olmuş. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi 2 Mayıs'ta PTR gelecek arkadaşlar. Tam detaylı videosunu ben sizlere atarım. Bir de ekstradan örnek veriyorum. Şimdi bizim klanda arkadaşlar var. Yeni başlayan arkadaşlar var. Mesela ben şöyle birisinin profiline bakayım. Ve şöyle itemlerine baktığım zaman o arkadaşın nerede ne hata yaptığı hakkında ve nerede ne yapması gerektiği hakkında bir video içeriği yapayım mı arkadaşlar? Bunun için yorumlarınızı da bekliyorum. Mesela bu arkadaşımız X-Fal kullanmış ve elektrik build'i kullanıyor. Yani X-Fal kullanmasının bir amacı yok. X-Fal'ın amacı zamanla hasar vermek için var. Burada da hiçbir şekilde zamanla hasar veren bir yeteneği yok. O yüzden buradaki X-Fal boş mesela. Bunu kullanmasına gerek yok. Hani mesela şöyle bakalım. Aspektlerimiz doğru. Tamam. Bu da iyi.
Bak Esu'nun maaşlılığı kullanmış mesela burada. Hani yaptığı yetenek ağacını bilmiyorum ama Esu'nun maaşlılığını kullanmaması lazım. Niye? Burada Yıldırım build'e gittiği için en son pasiflerde bir tane Yıldırım pasifi seçse daha güçlü olur, daha iyi olur. Hani bu tarz bir e, bizim arkadaşlara yeni başlayan veya oynayan kişilerin itemlerine göre şurada şu hatası var diye bir video içeriği yapayım mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşam yayına da beklerim. Buyurun gelin. Burada bu arada bu build'in e, site linkini aşağıya paylaşırım. Oradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.